Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Oyunun adı Katılıyorum, Katılmıyorum. Sorular soruyoruz ve bir anda 1, 2, 3 deyip bu elimizde gördüğünüz bardakları bir anda koyuyoruz. Ben belki katılıyorum'a koyacağım ve Buğra belki katılmıyorum'a koyacak ve biz bunları neden katıldığımızı, katılmadığımızı açıklayacağız. Buna ekliyor muyuz bir şey, kazanan, kaybeden? Aslında birazcık da bilgilendirme gibi. Evet, yani şöyle, zaten birazdan göreceksiniz. Düşünce. Bir düşüncenin nasıl olduğunu söyleyeceğiz. Biz o düşünceye katılıyor muyuz, katılmıyor muyuz veya işte burada yazılan 4 taneden hangisiyiz söyleyeceğiz. İleride bunu farklı kategoriler için yapabiliriz. Evlilik üzerine yapabiliriz, çocuk üzerine yapabiliriz. Şimdi ortaya karışık her şeyden Ceyda biraz seçti, ben biraz seçtim. Birbirimizin neler seçtiğini bu arada birbirimize söylemedik ki o anlık düşüncelerimiz neyse çok düşünmeye pay bırakmadan, derin düşünceleri dalmadan fikrimizi beyan edelim diye birbirimize paylaşmadık. Ben biraz evvel kendi sorularımı Ceyda'ya gönderdim. Hepsini Ceyda okuyacak. Evet, biz yarışmaya başlıyoruz. Bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Yorum belirttiğimiz hiçbir konuda uzman değiliz. Yani uzman olduğumuz konularla ilgili bir şey konuşmayacağız. O yüzden farklı fikirleriniz olabilir veya bizim tavsiyelerimizi değerlendirirken lütfen uzman olmadığımızı, bunlar sadece şahsi fikirlerimiz olduğunu unutmayın. Yarış başlasın. Evlilik heyecanı öldürür. 1, Bir dakika. 2, 3. Bir dakika. Ay bir dakika. Katılmıyorum. Katılıyorum. Heyecan öldürüyor. Ay hayır, katılmıyorum. Pardon. Ay bir anda karıştırdım gerçekten. Süper başladık. Hayır, tersten okuyunca bir anda karıştırdım. Hayır. Şu anda açıklaman önemli. Yani eğer düzgün bir şekilde hemen açıklayamazsan ben buraya koydum diye oraya koydum. Hayır, gerçekten sen koydun diye değil. Evet, hemen açıkla. Hemen oyalanma, hemen açıkla o zaman. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Evlilik değil, zaman heyecanı öldürüyor. Yani örnek veriyorum, bir ev aldınız, içine eşyaları koydunuz ve zamanla o evden sıkılmaya başladınız. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz, belki yeni bir eve geçmek istiyorsunuz ama eşyaların yerini bile değiştirseniz size bir anda böyle heyecan verir. O anda duygunuz değişebilir. Ben insanlar monoton yaşamayı tercih ederlerse evlilik de dahil, kendileri de dahil hayata karşı hep bir monoton yaşarlar. O yüzden heyecanları hiçbir zaman olmaz hiçbir şeye. Bizim evliliğimiz nasıl? Bir saniye açıklamamı bitireyim. Ama o an mesela hiç ummadığınız anda eşiniz bir şey getiriyorsa ya da siz bir anda farklı bir yemek yapıp masa kuruyorsanız bunlar sizin heyecanınızı tekrardan yerine getirir. Ben de aslında benzer bir şey söyleyecektim. Şöyle, evet, heyecanı bitiren evlilik değil, dediğin doğru. Yani heyecanı bitiren aslında bizleriz. Her şeye karşı heyecanı bitebilir. Dediğin gibi aldığın eve, aldığın arabaya veya işine, gücüne, yaptığın spora, her şeye karşı heyecanı bitebilir. Ama evlilikte şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Zamanla birbirinizin farklı özelliklerini keşfediyorsunuz ve bu da bir farklı heyecana yol açıyor. Mesela ben şöyle bir şey itiraf edeyim sana. Vay, hadi bakalım gelsin itiraflar. Sizin sayenizde öğreniyorum. Şöyle, mesela iyi bir anne olacağını biliyordum. Kesinlikle biliyordum. Ama bu kadar iyi anne olacağını tahmin etmiyordum, açık söyleyeyim. Çok iyi bir annesin. Şimdi bu ne oluyor? Benim heyecanımı daha fazla arttırıyor. Senin çocuğumla olan diyaloğun veya benimle olan diyaloğunla da çok memnunum ama bir farklı şeyler keşfediyorsun. İşte iyi bir proje alıyorsun. Onun senin heyecanlanmana ben de seninle beraber heyecanlanıyorum. Veya ben bir işte bir şey başarıyorum. O eve bir heyecanla geliyorum. Seni heyecanlandırıyor. Yani aslında dediğin gibi, senin de söylediğin gibi heyecanı bitiren evlilik değil, bizleriz. Birbirinizi keşfettiğiniz zaman, farklı özelliklerinizi keşfettiğiniz zaman yıllar, çünkü insanlar değişiyor. Sen de değişiyorsun, ben de değişiyorum. Değiştikçe o farklılıklardan tekrar heyecanlar, yeni heyecanlar, daha önce yaşamadığın hisleri yaşayabiliyorsun. O yüzden kesinlikle katılmıyorum da diyebilirim bu kadar güzel söyledikten sonra. Ben de buna oy veriyorum. Evet. Ya çok duygulandım. Evet, süper başladım bundan sonra artık herhalde. Bitirelim mi diyorsun? Bye bye. That's all, folks. Hadi bakalım ikinci sorumuza geçiyoruz. Evet, buyurun. Balık yedikten sonra süt ürünü tüketilmez. 1, 2, 3. Direkt belli ettim, pardon. Katılmıyorum. Nötrsün. Ben hemen açıklama yapayım. Katılmıyorum.
Aslında şöyle, ailemden de biliyorum. Balık eğer taze ise süt ürünü tüketilebiliyor. Ben bunu biliyorum. Benim hiç fikrim yok. Öyle duyduk. Çocukluğumuzdan beri balıktan sonra süt ürünü tüketilmez diye duyduk ama bir şey aynı şekilde taze balığı muhabbetini de duydum. Hiçbir fikrim yok. O yüzden nötrüm dedim. Buyurun. Şimdi senin gönderdiğin sorulardan bir tane soru soruyorum. Elektrikli araçlar benzinli otomobillerden daha iyidir. 1, 2, 3. Oo, katılıyorsun. Sen niye katılmıyorsun? Bir dakika, katılıyorum. Ben açıklama yapayım. Katılıyorum çünkü yani benzinli veya mazotlu araçlar çıkardığı zararlı gazlardan dolayı doğaya zarar veriyor. O yüzden ben tercih etmek istemiyorum. This is Elon Musk. Elektrikli araçlar da ev ekonomisine de katkı sağlıyor. Çünkü daha ucuz ve daha uzun yol yapabiliyorsun. O yüzden ben buna katılıyorum. Ben katılmıyorum. Çünkü bir kere müthiş zevksiz bir şey elektrikli araç bence. Ses yok. Tam bir erkek Yok, cevabı. hiç tam bir erkek değil. Bir dakika, bitirmedim. Tamam. Bir kere müthiş zevksiz. Yani birkaç kere kullanma fırsatım oldu. Asla elektrikli araca geçmeyi düşünmüyorum. Sadece zevksiz olduğundan dolayı değil. Bir kere hem o bataryalar üretilirken hem bataryalar atık hale dönüştürülürken onların da içindeki malzemeler doğaya karışmıyor bir kere ve sanıldığı kadar masum değil aslında. Belki benzin veya mazot kadar değildir ama elektrikli araç diye de %100 doğa dostu değil. O yüzden katılmıyorum. Hadi bakalım, yeni soruya geçiyoruz. Tatile gezmek için gidilir. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Katılmıyorum. Evet, tatile gezmek için gidilir ama bence tatile gitmek, yeni bir yerleri keşfetmek insan vizyonunu geliştirir. Aslında tatile gezmek değil, bir vizyon geliştirmek için gidilir. Bence yeni yerler görüp, yeni tatlar tadıp, yeni insanlar İşte gezmek. tanımak. Ama bak, gezmek var, gezmek var. Sen diyorsun ki yani hem tatile gideyim hem öğreneyim mi diyorsun? Evet, ben bunun yanındayım. O yüzden de hani katılmanın amacı bu. Tabii ki de gezmek için gidiliyor ama benim için olan asıl sebep bu. Ben eğer bir yerleri keşfedip göreceksem, kendimi bir bilgi sahibi olacaksam benim için tatil budur ve gezmek budur. Ben nötrüm çünkü tatil var yani. Ya ben dinlenmek için tatile gitmek isterim ama her gittiğim tatilde daha çok yorulup gelirim. Çünkü ben de senin dediğin gibi yani sağa sola gidiyoruz. Hiç ben hatırlamıyorum öyle gidip de yatıp böyle hiçbir şey yapmadan tatil yaptığımı hatırlamıyorum açıkçası. Yani genelde hep yani tatiline ihtiyacım oluyor her seferinde yani. Of şu tatilden sonra tatile gideyim de dinleneyim modunda geri dönüyorum ben her zaman. Evet, şimdi başka sorularımıza geçiyoruz. Düzenli spor yapmayan biri sağlıklı değildir. Vay be. Ama öyle. Bence buna yorum bile yapılmaz. İstiyorsan Katılıyorum. ama benim bir yorumum yok. Kesinlikle katılıyorum. Yani. Katılıyorum kesinlikle. İlla bir yere gidip spor yapmanıza gerek yok. Sadece çıkıp dışarıda temiz havada yürüseniz bile o kadar faydalı ki. O yüzden bu kötülüğü kendinize yapmayın. Evet, şimdi yeni soruya geçiyorum. Üniversite mezunu olmak artık değerli bir şey değildir. 1, 2, 3. Kesinlikle katılmıyorum. Ben de katılmıyorum. Aslında katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum değil. Çünkü şöyle, her tarafa gidebilecek bir cevabım var. İlla üniversite mezunu oldunuz diye başarılı olacaksınız diye bir şey söz konusu değil veya üniversite mezunu değilsiniz diye de başarısız olacaksınız diye bir şey söz konusu değil. Ben bir işveren olarak çok fazla üniversite mezunu olup hiç başarılı olmayan bir sürü insan gördüm veya iş başvurusunda bulunlar veya elemanım oldu. Ama yine de katılmıyorum. Üniversite sadece okuduğunuz alanda değil, o üniversitede edindiğiniz arkadaşlar veya okuduğunuz kitaplardan aldığınız bilgiler, genel kültürünüz, orada yaptığınız çevre kesinlikle başarınıza fayda sağlayacaktır. Üniversite mezunu olmayan bir sürü zengin insan var. Evet ama illa her zengin çok başarılı olarak zengin olmuş demek değildir. Eski dünyada belki üniversite mezunu olmadan çok başarılı olunabilirdi. Ama ben yeni dünyada bilgi sahibi olmadan, teknolojiye hakim olmadan başarılı olunabileceğine kesinlikle inanmıyorum. Şöyle, istisnalar kaideyi bozmaz tabii ki. Bir kriptodan bir coin alırsınız. Çok büyük para kazanabilirsiniz. Onlar çok ayrı. Veya şansınız çok yaver gider, başarılı ama üniversite okumak kesinlikle ve kesinlikle. Tabii ki iyi üniversitelerden bahsediyorum. Herhangi bir okul da değil. Aslında benim de aşağı yukarı seninle aynı şeyleri açıklayacaktım. O yüzden sen açıkladın. Bunda devam etmek istemiyorum. Bu soruyu da zaten cevaplamış olduk. Evet, devam edelim. Sosyal medya yokken hayat daha güzeldi.
Yani aslında şöyle, şu anda sosyal medya üzerinden birçok işlerimiz olsun, haberler olsun, her şey evet şu an sosyal medyaya döndü. Evet, bu güzel bir şey belki ama bir diğer konu da artık o kadar çok sosyal medyada yaşıyoruz ki sabahtan akşama kadar aslında gerçekte yaşanan duyguları belli etmiyoruz. Sosyal medyada baktığımızda toz pembe hayatlar görünüyor. Bu insanları da etkiliyor. Bir genç kızı etkiliyor, bir çocuğu etkiliyor, bir evliliği etkiliyor. Belki aslında bir fotoğraf koyuyor ama belki o insan ona ulaşamıyor hayatı boyunca. Onun hayaliyle yaşıyor veya o anda mutsuz oluyor. Aslında sosyal medya bir tık daha doğru kullanılsa belki çok daha güzel bir yer olur. O yüzden aslında bunlara dikkat edilmesi lazım. Çok önemli bir gereç tabii ki. Yani ben kendi işim için de kullanıyorum. Kendi özel hayatımda da kullanıyorum. Bazı sektörler için, bazı firmalar için çok faydası olduğunu düşünüyorum. İş tarafından bakarsam. Ama aynı zamanda da aile birliğini müthiş derecede bozduğunu düşünüyorum. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Kendi arkadaşlarımla konuşurken de söylüyorum. Herkes birbirinin hayatına özeniyor ve genelde biliyorsunuz herkes yaşayamadığını ister. Yaşayamadığın şey sana daha güzel gelir. O yüzden aile birliğini bozduğunu düşünüyorum kesinlikle. Bence birazcık sınır olmalı. Evet, sınır olamaz. Ne olamaz öyle bir şey. Nasıl sınır olacak? Öyle bir şey. Yani onu düşünüyorum. Neyse. Aynı yere 2 kere yıldırım düşmez. Bir daha tekrarlar mısın? Bir dakika. Bir daha tekrarlar mısın? Aynı yere 2 kere yıldırım düşmez. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama... O zaman niye? Hayır şöyle. Benden mi bir şey bekledin yani? Senden... Hayır bir dakika benim açıklamam var. Bir saniye. Genelde insanlar aynı yere düşmez diyor ama aslında aynı yere tekrardan yıldırım düşebiliyormuş. Bunu hatırlıyor musun? Sizin bir kiracınız vardı. Adamın evine yıldırım düştüğü için ölmüştü. Evet. Adam dışarıda bahçede bir şey yapıyor. Yıldırım çarpıyor. Adam ayağa kalkıyor. Bir daha yıldırım çarpıyor ve ölüyor. Çünkü anda akım tekrardan orada olduğu için tekrardan çekiyor. Doğru. O yüzden benim de okuduğum yerlerde... 2 kere çarptı adama doğru. Katılıyorum. Katılmıyorum. Düşmez. Değil düşer. Yani düştü çünkü. Başımıza geldi. Ama Doğru, unutmuştum evet tamamen. ben bundan emin değilim. Sadece okuduğum yazılardan dolayı söylüyorum. Şimdi tekrar diğer soruya geçiyorum. Avrupa'da yaşamayı Amerika'da yaşamaktan tercih ederim. 2, 3. Vay. Avrupa'ya git. Olur. Yani şöyle, tabii ki Avrupa'da yaşamayı tercih etmemin sebebi şöyle olurdu. O Avrupa'daki yaşanmışlığı seviyorum. O tarihi dokuyu, kültürü açısından çok seviyorum. Bir de aileme yakın. Yani Avrupa ile İstanbul arası toplasanız max 2-3 saat yolculuk. Ben Amerika'dan İstanbul'a gelirken 12 saat yolculuk yapıyorum. O yüzden de Avrupa'yı hem işime daha yakın olmak için tercih ederim ve aileme yakın olmak için aslında tercih ederim. Ben kesinlikle katılmıyorum. Neden? Bana göre Amerika'da yaşamak daha kolay geliyor bana. Bir kere Amerikan'da yaşayan insanların birçoğunun sisteme dahil olduğunu düşünüyorum. Yani yapılan işi yapılıyor ve herkes evine dağılıyor. Ve herkes hayatından memnun olduğu için de kimse daha fazla yükselmeye çalışmıyor. Dolayısıyla bizim gibi insanlar buraya geldiği zaman bizim gibi hırslı veya küçük ekonomiden gelip iş yapmaya alışık olan insanlar veya kriz görmüş insanlar Amerika'ya geldiği zaman daha deneyimli ve daha farklı yapılarla geliyoruz ve bizim Türkler her zaman yükselmek ister. Yani her Türk çalıştığı yerde bir gün patron olacağım diye gider. Dolayısıyla ben buraya gelip de burada uzun yıllar çalışıp başarısız olmuş hiçbir Türk'ün daha ben burada para kazanmadığını veya mutsuz olduğunu görmedim açıkçası. Biz İsviçre'de okurken çok yakın bir arkadaşımın annesi şöyle bir laf etmişti ve o günden beri aklımda. Avrupa çok uzun yıllar savaş altında olduğu için, savaşlar gördüğü için İsviçre'nin enerjisini çok seviyorum. Çünkü İsviçre'de nötr bir ülke olduğu için savaş olmamış. O yüzden Avrupa'nın genel o kötü enerjisi burada yok derdi. Yani Fransa'nın, İngiltere'nin, İtalya'da. Çünkü hep savaşılmış. İsviçre dışında her yerde de savaşılmış. Sana da katılıyorum. Katıldığım yerler var. Ama iki yer arasında kalsam zaten tercihim belli yani. O zaman şimdi diğer sorulara geçelim. Kardeşle büyümek, tek çocuk olarak büyümekten daha iyidir. İkimizin de kardeşleri var. Yani benim de 2 tane kardeşim var. Biri kız, biri erkek. Ama doğal olarak bizim yaş farkımız var. Ben 34 yaşındayım. Kız kardeşim 26 yaşında. Erkek kardeşim de 19 yaşında. Ama buna rağmen çok iyi anlaşıyoruz. Nötr olmamın sebebi, evet kardeş duygusu çok güzel, yaşanmalı. Ama yani görüyorum birbirleriyle hiç konuşmayan, hatta
birbirlerinden nefret eden kardeşleri de biliyorum. Bir çocuğun içinde eğer paylaşım yoksa, sizin verdiğiniz en iyi eğitimler de olsa, bir şey de öğretseniz, o çocuğun kendi karakteri bir karakterle büyüyor. Siz sadece onu en iyi hale getirmeye çalışıyorsunuz. O yüzden ben bu konuda nötrüm. Yani olabilir, olmayabilir benim için. Ama dediğim gibi yani bilemiyorum. Bu çok böyle göreceli bir kavram. Kardeşlerin birbirlerine senin dediğin gibi çok faydalı olduğunu, kötü günde yanında olduğunu, iyi günde yanında olduğunu, beraber hayatı paylaştıklarını gördüm. Özellikle anne baba hayattan ayrıldıktan sonra kardeş kardeşe kalıp fikir alışverişinde bulunduklarını gördüm. Ama bunun tam tersini de gördüm yani. Tabii ki Talya'nın kardeşi olması lazım bu arada. Yani bunu söylüyorum ama Talya'nın kesinlikle bir şeyler. Şimdi şöyle bir şey var. Bir kere biz uzakta yaşıyoruz. Ailelerimizden uzakta yaşıyoruz. Bunu konuşuruz daha sonra. Yok, herkesin önünde konuşabiliriz. Yani bizden başka bir ailemiz yok burada. Dolayısıyla Talya'da bazen hayatını nerede idame ettirmek ister? Türkiye'de olabilir, dünyanın her yerinde yaşayabilir. Bir kardeşi olmasının faydası olacağını düşünüyorum uzakta olduğumuz için. Tam Burak Toplusoy Ceyda'ya alttan mesajlar mı veriyordu? Yani bir videolarında bir amacı olsun. Belki seneye olabilir diyorum. Bu konuyu burada kapatıyorum. Ve son soruya geçiyorum ve bu senin sorduğun sorulardan bir tanesi Burak. Sona bırak dedim Ceyda'ya özellikle. Çünkü bu soru kral bir soru. Sizin de çok hoşuna gideceğinizi düşündüğüm bir soru. Hazır mısınız? Soruyorum. Bardağım hazır. Evin patronu kadınlardır. 1, 2, 3. Katılıyorum dedin. Ben de katılmıyorum. Neden dedim. katılmıyorsun? Ben hep kadın ve erkeklerin eşit olduğuna inanan insanlardan Ama bu biriyim. ev, yani hayatın değil, evin. Tamam ama Evin bu da kadını, bak yanlış anlama, şöyle bir ev şey. yani. Yuvanın. Tamam, bir kadın ya da bir adam evin ben patronuyum ya da ben kadınım diye yaklaşırsa o ev zaten mutlu bir ev olmaz. Doğru. Ama bir kadın bir erkek aynı evin içindeyse illa bu karı koca hayatı değil, bir sevgili olabilir, her şey olabilir. Bir evin içindeyse o ev aslında ikisinin ve hayat müşterektir. Tabii ki de bazı şeylerde belki bir kadının ya da bir erkeğin fikri daha üstün gelebilir. Çünkü bazen ben farklı görürüm, sen daha iyi versiyonunu görürsün. Ya da sen görmezsin ya da ben daha iyi versiyonunu görürüm ve ortak bir nokta buluruz. O yüzden bence bir kadın evin patronu değildir. Hatta bir erkek de evin patronu değildir. İki insan bir evin patronudur. Ortak fikirleriyle o evi götürebilen insanlar olması lazım. O yüzden ben buna katılmıyorum. Tabii ki öyle, ben bu evin patronuyum diye yaklaşılırsa karşı taraftan bir etkiye tepki gelir. Orada değilim ben. Bu sessiz bir krallık. Şöyle düşün. Ben bunu bir erkek olarak katılıyorum. Ben bütün gün işteyim, eve geliyorum. O gün senin ne canın istediyse sen onu yapıyorsun. Yani evet, bazen tabii ki bana ne yemek yapayım bugün diye soruyorsun. Ama günün sonunda alışverişi sen yaptığın için kadının istediği yemek yapılıyor genellikle. Evde otururken Buğra ben üşüyorum veya ben çok sıcak klimayı aç dediğin zaman yok üstüne bir şey ört demiyorum. Sen üşüyorsan ama ben üşümüyorsam dahi klimayı açıyorum. Yine senin istediğin oldu. Hadi bir sinemaya gidelim dediğin zaman genellikle kadınlar tarafından bir teklif geliyor ve yapılıyor. Evi istersen temizliyorsun, istersen temizlemiyorsun. Evin alışverişini komple sen yapıyorsun. Yani sen biraz ilişki tarafına bakıyorsun. Evi genelde kadın yönetir. Yani ev kadının hükümdarlığıdır ve sen kadının evine gelirsin aslında bence. %70'i 30'dur yani. %70 evin kararlarını kadın veriyordur bana göre. Yani bence bütün evlerde bu böyle. Ama şöyle... Biz istesek de istemesek de dediğim gibi bu sessiz bir krallık. Yani sen gelip ben bu evin patronuyum dersen ben de ona göre bir etkiye tepki dediğim gibi veririm ama sen bunu böyle güzelce manipüle edersen ben farkında olmadan krallığı sana vermiş olurum zaten. Söyleyeceğim bayağı içine atmış ama şöyle bir durum var. Söylediklerine bir yerde katılıyorum. Bak dedim katılacaksın diye. Bak yine söylüyorum, bir yerde katılmıyorum diyorsun ya. Ben işte işteyim genelde işte evin alışverişine. O zaman aslında yine bir şeyi bölüşüyoruz. Bak bu. Yani aslında bir işi hayatı bölüşüyoruz zaten. İşte hayatı buluşuyoruz. Ama işte sen zaten. işteyken ben market alışverişini yaptığımda ben aslında evin patronu olmuyorum. Biz beraber yiyebileceğimiz ya da işte hayatımızı devam ettirebileceğimiz şeyleri gidip alıyorum. Ve doğal olarak senin ne sevdiğini, ne yemediğini, ne içmediğini de biliyorum. Ve ona göre hareket ediyorum. Ve ona göre bir ortak yol buluyoruz. Aslında ikimizin de orta yolu bulduğu
bir durum, yani bir şey değil. Aynı fikirleri kiminkisi daha o anda sıcak veya doğa doğru geliyorsa o fikirleri uyguluyoruz. O yüzden ben yine katılmıyorum. Yani bir ev hayatı paylaşılıyorsa herkes bir şekilde orta yolu bulup birbirine saygı duyması lazım. Bir şey soracağım. Sen bugüne kadar benim hiç Ceyda ben çok üşüdüm, klimayı kapatalım dediğimi duydun mu? Duydum. Peki evin kralı benim. Ya konu tek bu değil. Yani neyse, bomba bir soruyla finali yaptık diyoruz. Daha da Ama uzatmayalım. gerçekten bütün sorularla ilgili sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Bu arada evet. Gerçekten ben çok beğendim bu arada. Hem seninkileri hem benimkileri, yani sorular, şeyler çok iyiydi bence. Bunu kesin kategori haline getirmemiz lazım bence. O yüzden bu videoyu izlerken sorularınızı merak ediyorum. Neler yazacaksınız ya da şunu yapın ya da sorduğunuz sorular vardır. Biz yine böyle yapabiliriz sizler için. Umarım keyif almışsınızdır. İyi ki varsınız. Gerçekten çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Onları tek tek gerçekten okuyorum ve elimden geldiği kadar da yorum yapıyorum. Tekrar söylüyorum. Abone olmayı unutmayın. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın ve bol kalpler gönderin. Bu arada bir de ben şöyle bir yorum da gördüm. Acaba Burak Bey çok videolarınıza katılmayacaktı ama şu an görüyoruz ki Burak Bey kanalın sahibi gibi görünüyor diyorlar. Patron belli oldu. İşte sorumuza geldik. Büyük oyun ortaya çıktı. Sorumuza geldik. Acaba sen tek başına bir video çeksen mi? Kanalın bir gün sende olsun. Ne diyorsunuz? Kanal bir gün Burak'ın olsun mu? Bir gün artık ne konuşur bilmiyorum. Size ne anlatır bilmiyorum. İşe mi gider? Ceyda şikayet edebilirim. Beni şikayet eder. Ceyda şikayet edebilirim. Dert mi anlatır bilmiyorum ama böyle bir şey istiyorsanız lütfen aşağı yazmayı unutmayın. Hepinize kocaman öpücükler yolluyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz.